Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umuyorum ki hepiniz çok iyisinizdir. Beni Türkiye'den ve dünyanın herhangi bir yerinden seyreden herkese selam olsun. Bugün boyut kapıları ve portallardan bahsedeceğiz. Bu konu son zamanların oldukça popüler bir konusu haline geldi. Dünya üzerindeki portallar, L hatları, bu L hatlarının nerelerde olduğu, nerelerden geçtiği, ne işe yaradığı konusunda çok fazla bilgi var. Dolayısıyla çok da merak edilen bir konu ve ben de bu tür konulara meraklı birisi olarak araştırdım ve bu araştırmalarımın sonucunu sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekliğimiz sandığımız kadar basit mi? Yaşadığımız dünya bir illüzyondan mı ibaret? Paralel evrenler gerçekten var mı? Boyut kapıları geçmişten günümüze insanların neden bu kadar çok ilgisini çekiyor? Bu dünyada bir kapıyı açarak başka bir gerçekliğe geçebilmek mümkün mü? Tarih boyunca bu konu nasıl ele alındı? Antik çağlardan günümüze kadar farklı medeniyetler, mistikler, bilim insanları ve hatta istihbarat örgütleri boyut kapılarıyla ilgilenmiştir. Peki neden? Sümerlerden Mayalara, Mısır'dan Tibet'e kadar pek çok kültürde kutsal kapılar ve paralel evrenler hakkında mitler var. Ancak modern bilim de bu ihtimali göz ardı etmiyor. Kuantum fiziği ve paralel evren teorileri mitlerle bilim arasındaki köprüyü kuruyor olabilir mi? Boyut kapıları yalnızca birer efsane mi yoksa gerçek mi? Bu videoda tarih boyunca boyut kapıları hakkında anlatılanları, günümüzdeki bilimsel araştırmaları ve dünya üzerindeki gizemli bölgeleri ele alacağız. Hem mitolojik hem de bilimsel açıklamaları inceleyerek bu gizemi birlikte çözeceğiz. Bu dünyada görünmeyen ancak bazı insanların iddia ettiği gibi var olan portallar olabilir mi? Gizemli kaybolmalar, zaman yolculuğu iddiaları, kuantum fiziğinde açıklanamayan deneyler ve eski uygarlıkların inşa ettiği enerji merkezleri. Tüm bunların ortak noktası ne? Eğer gerçekse bu boyut kapıları nerede ve nasıl çalışıyor? Gerçekle bilinmeyen arasındaki sınırları keşfetmeye hazırsanız başlayalım. Like and subscribe. Videoya tarihten günümüze kadar uzanan birkaç ilginç olayla başlamak istiyorum. Örneğin Bermuda Şeytan Üçgeni. Kaybolan gemiler ve uçaklarla ilgili iddialar bizlere bu bölgenin bir tür boyut kapısı olabileceğini düşündürüyor. Diğer ilginç bir olay Philadelphia deneyi. 1943 yılında yapıldığı iddia edilen bu deneyde bir savaş gemisinin kısa bir süreliğine görünmez olup başka bir noktaya ışınlandığı iddia edilmişti. Diğer bulgu Sanskrit metinleri ve Vimanalar. Hint destanlarında bahsedilen antik uçan araçlar acaba boyutlar arası yolculuk yapabilen teknolojiler miydi? Diğer yandan antik tapınakların ve yapıların konumu var. Göbekli Tepe, Mısır piramitleri, Machu Picchu ve diğer eski ve dünyaca ünlü yapılar dünyadaki enerji hatları üzerine inşa edilmiş olabilir mi? Bunlar yalnızca mimari yapılar mı yoksa başka bir amaca mı hizmet ediyorlardı? Tüm bu yapılara ilerleyen videolarda detaylıca değineceğiz. Şimdi boyut kapıları konusuna geri dönelim. Günümüz bilim dünyasında bazı teoriler paralel evrenlere geçişin mümkün olabileceğini söylüyor. Özellikle sicim teorisi ve kuantum fiziği gerçekliğin düşündüğümüzden çok daha esnek olabileceğini gösteriyor. NASA ve CERN gibi kurumların yaptığı araştırmalarda alternatif boyutlara açılabilecek olası yollar araştırılıyor. Peki bir gün bu kapılar gerçekten açılabilir mi? Şimdi biraz mitolojide ve ezoterik öğretilerde geçen boyut kapıları kavramına bakalım. Sümer tabletleri, Anunnakiler ve dünya dışı varlıklarla bağlantılı geçitlerden bahseder. Mısır mitolojisinde Ölüler kitabında bahsedilen Duat kapıları ruhların başka bir dünyaya geçişini anlatır. Maya kültüründe Chichen Itza'daki Kukulkan tapınağı yıldızlarla hizalanmış bir geçit
olabilir. Hint mitolojisinde Sanskrit metinlerde bahsedilen vinamalar ve portallar aracılığıyla tanrıların dünyalar arası seyahatinden bahseder. Şamanik geleneklerde şamanların ruh yolculukları ve farklı boyutlarla bağlantı kurdukları ritüeller vardır. Tibet'teki Kailash Dağı ve Ant Dağları'ndaki ruhani geçitler de oldukça bilinen portallar olarak kabul edilir. Peki modern bilim boyut kapıları ve paralel evrenler konusuna nasıl bakıyor? Kuantum fiziğindeki süperpozisyon, çoklu evren teorisi ve paralel boyutlara açılan kapılar gibi konular, boyut kapıları ve paralel evrenlerin varlığı ile ilgili pek çok şeyi kanıtlar nitelikte. Sicim teorisi, evrenin 10 ya da 11 boyuttan oluştuğunu iddia ediyor. NASA ve CERN araştırmalarında Büyük Hadron Çarpıştırıcısında yapılan deneyler mevcut. Zamanda ve uzayda kırılmalar, Einstein-Rosen köprüsü ve kara delikler. Bilim, fiziksel olarak boyut kapısı açabilmenin teorik olarak bir solucan deliğiyle mümkün olup olmayacağına dair açıklamalar yapmaya devam ediyor. Peki, L hatlarının boyut kapılarıyla bağlantısı nedir? L hatları, dünya üzerinde mistik güçlere sahip olduğu iddia edilen enerji akış hatlarıdır. Dünya üzerinde belirli yerlerde bulunur. Örneğin Türkiye'de Göbekli Tepe, Nemrut ve Kapadokya gibi mistik lokasyonların L hatlarıyla bir bağlantısı olduğu iddia edilir. Dünya üzerindeki önemli L hatlarının ise Mısır piramitleri, Stonehenge, Machu Picchu, Ayers Kayası gibi noktalardan geçtiği düşünülüyor. Peki bu L hatları gerçekten de boyut kapılarıyla ilişkili mi? Ya da bu enerji hatları kadim medeniyetler tarafından biliniyor muydu? Modern spiritüalizm ise bu konuyu daha çok bilinç sıçraması bağlamında ele alıyor. Örneğin meditasyon ya da astral seyahatlerle boyut kapılarına ulaşılabilir mi? Frekans yükseltme teknikleriyle bilinç seviyesini değiştirmek mümkün mü? Kuantum bilinci ve gerçeklik yaratma kavramı kapsamında paralel dünyalar arasındaki geçiş nasıl olabilir? Tibet rahiplerinin bilinçle zaman ve mekan aşma iddiaları nelerdir? Eski uygarlıklarda kullanılan belirli sesler ve titreşimlerle frekans uyumu sağlama ya da antik tapınaklar ve özel geometrik alanlarda yapılan ritüeller sayesinde boyut kapıları açılabilir mi gibi. Acaba biz gerçekliği algılama konusunda sınırlı mıyız? Bizim 5 duyumuz yalnızca belirli bir frekansta çalışır. Bu nedenle daha yüksek boyutları algılayamıyor olabilir miyiz? Kuantum fiziğindeki süperpozisyon ve gözlemcinin rolü bu noktada bizlere çok şey anlatıyor. Ancak ilerleyen zamanlarda bu konuların her biri için ayrı ayrı videolar hazırlamayı düşünüyorum. Çünkü bunların her biri tek bir videoya sığmayacak kadar önemli ve detaylı konular. Peki rüyalar ve bilinçaltı yoluyla boyutlar arası yolculuk yapmak mümkün mü? Bu konudan da daha önce hazırlamış olduğum lucid rüyalar ve astral seyahat videolarında detaylıca bahsetmiştim. Merak edenler bu videoları da izleyebilir. Peki dünyada boyut kapısı olduğu iddia edilen yerler nereler? Örneğin Atlantik Okyanusu'nda bulunan Bermuda Şeytan Üçgeni. Burada kaybolan gemi ve uçaklarla bağlantılı bir takım iddialar var. Bu iddialar burada elektromanyetik anomaliler olduğunu, zaman ve mekan bükülmeleri yaşandığını ve bu bölgenin bir tür boyut kapısı olabileceğini düşündürüyor. Bir diğer örnek de Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Sedona vortexleri. Arizona'daki enerji girdapları, insanların ruhani deneyimler yaşadıklarını iddia ettikleri bir bölge. Bazı teorilere göre burası paralel boyutlara açılan doğal portallar içeriyor. Peru'da bulunan meşhur Machu Picchu, İnka uygarlığının enerji hatları üzerine inşa ettiği düşünülen antik bir kent. Buradaki tapınaklar yıldızlarla uyumlu şekilde tasarlanmış olabilir. Yine Mısır'da bulunan dünyaca ünlü Gize piramitleri, boyutlar arası geçişleri sağlayan enerjiyi taşıdığı iddia edilen yapılardır. Bazı kaynaklara göre bu yapılar yıldızlara açılan kapılar olarak da
kullanılabiliyor. Tibet'teki Kailash Dağı boyut kapısı olduğu iddia edilen bir diğer lokasyon. Budist ve Hindu inanışlarına göre bu dağ, ölümsüzlerin yaşadığı ve ruhsal aydınlanmaya erişenlerin başka bir boyuta geçtiği bir yer. İngiltere'deki Stonehenge, güneşin ve ayın döngüleriyle uyumlu bir şekilde inşa edilmiş. Antik rahiplerin bu yapıyı boyutlar arası geçiş için kullandığı öne sürülüyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Skinwalker çiftliği, paranormal olayların sıkça yaşandığı bir bölge. Burada da boyut kapılarının açıldığı ve bir takım farklı varlıkların buradan geçiş yaptığı iddia ediliyor. Boyut kapılarından bahsederken Antarktika'nın gizemli bölgelerini atlamak olmaz elbette. Bazı komplo teorilerine göre Antarktika'da gizli bir geçit var ve bu geçit başka boyutlara veya içi boş dünya teorisine açılıyor. Türkiye'de de boyut kapısı olduğu iddia edilen önemli noktalar var elbette. Bunların başında Göbekli Tepe geliyor. Göbekli Tepe, dünya tarihindeki en eski tapınak kompleksidir. Astronomik hizalamaları ve mistik yapısıyla buranın da bir boyut kapısı olabileceği düşüncesi oldukça baskın. Burası oldukça yüksek bir enerji noktası. Kutsal bir alan olmasının yanı sıra L hatlarıyla bağlantılı olduğuna dair de teoriler var. Türkiye'de diğer L hatlarının geçtiği iddia edilen yerler İstanbul, Kapadokya ve Efes gibi eski yerleşimlerdir. Bu yerler dünyadaki enerji hatlarının kesiştiği noktalar olarak kabul ediliyor. Ayrıca bu bölgelerde bir takım mistik olayların da yaşandığı söyleniyor. İçinde dev heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı, eski uygarlıkların mistik geçiş noktalarından biri olabilir. Yeraltı şehirleri ve peri bacalarıyla ünlü olan Kapadokya'nın antik medeniyetler tarafından ruhsal geçiş kapısı olarak kullanıldığına inanılıyor. Efes, Artemis Tapınağı bir zamanlar dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilir. Türkiye'deki yüksek enerji noktalarından biridir. 7 Uyuyanlar Mağarası, diğer adıyla Ashab-ı Keyf, uyku ile farklı boyutlara geçişin mümkün olabileceği iddia edilen mağaralardan biridir. Bergama'daki antik Pergamon kenti, Zeus sunağı ve Asklepion tapınağı gibi yapılar yine güçlü enerji merkezlerindendir. Eski metinlerde boyut kapıları ile ilgili gizli bilgilerin bulunduğu da iddia edilenler arasında. Örneğin Sümer tabletlerinde bahsedilen portal açma törenleri, Mısır piramitlerinin içindeki gizemli geçitler, Tibet rahiplerinin özel mantralarla açtığı söylenen ruhsal kapılar ve Maya rahiplerinin yıldızlarla bağlantılı açtığı portallar. Şimdi bu noktada benim aklıma 3 kuvvetli soru geliyor. 1. Antik medeniyetler bu enerji noktalarını bilinçli olarak mı seçti? 2. Bu hatlar gerçekten de paralel evrenlerle bağlantı kurmamıza yardımcı olabilir mi? 3. Modern bilim bu enerji hatlarının varlığını kanıtlayabilir mi? Bu sorular ışığında cevaplar aramaya çalıştım ve yaptığım araştırmalar sonucu bulduğum cevapları sizlerle paylaşıyorum. Antik medeniyetler bu enerji noktalarını bilinçli olarak mı seçti? Arkeolojik bulgular ve ezoterik metinler eski toplumların bu bölgeleri kutsal kabul ettiğini gösteriyor. Ancak bu yalnızca bir tesadüf mü yoksa bilinçli bir seçim mi? Bu konuda net bir yanıt maalesef henüz yok. İkinci sorum, bu hatlar gerçekten de paralel evrenlerle bağlantı kurmamıza yardımcı olabilir mi olmuştu. Kuantum fiziğindeki çoklu evren teorisi farklı boyutlara geçişin teorik olarak mümkün olduğunu öne sürüyor. Eğer bu noktalar enerjisel olarak daha yoğun ve güçlü ise belki de farklı boyutlarla bir etkileşim yaratıyor olabilir. Peki modern bilim bu enerji hatlarının varlığını kanıtlayabilir mi demiştim. Bazı bilim insanları dünyanın manyetik alanlarının ve doğal enerjinin belirli noktalarda daha yoğun olduğunu söylüyor. Ancak bilim bu hatların henüz tam olarak nasıl çalıştığını kanıtlayabilmiş değil. Belki de bu gelecekte keşfedilecek büyük bir sır olabilir. Bu soruların kesin yanıtlarını henüz bilmesek de belki de bu gizemi keşfetmeye en yakın olduğumuz dönemde olabiliriz. Boyut kapıları hakkında kesin kanıtlar olmasa da tarih boyunca birçok efsane ve teori ortaya atıldı. Bu insanların bilinmeyene duyduğu merakın bir sonucu mu yoksa gerçekten keşfetmemiz gereken bir sır mı?
Bilim dünyası paralel evrenler ve boyutlar arası geçişlerle ilgili araştırmalar yapmaya devam ediyor. Belki de bir gün bugünün mitleri yarının gerçekleri olacak. Tüm bu konuları, dünya ve Türkiye üzerindeki L hatlarını ve boyut kapıları ile ilgili gerçek hikayeleri ilerleyen videolarda çok daha detaylı bir şekilde ele alacağız. Peki sizce boyut kapıları gerçekten var mı? Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Unutmayın, evrenin sırları sandığımızdan çok daha derin olabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Like and subscribe.